Atatürk'ün kıymetli sözü, o dönemin öğrencilerini yurt dışına gönderirken işte sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, alevler olarak dönmelisiniz sözü bir şekilde kullanmamız, değerlendirmemiz, akıllara kazımamız gerektiğini biliyorduk. Günün sonunda ben bir asker kızıyım, bir subay kızıyım, dolayısıyla bir cumhuriyet kızıyım. Herkes şöyle bakıyor, yurt dışına çıkılıyorsa demek ki kaçıyor bu insanlar, gidiyorlar yani ve nasıl geri verebileceklerinin modellerini de bilmiyor bizim annelerimiz, babalarımız. Bunları konuştukça bu böyle büyüyerek artacak, gerçekten bir aleve dönüşecekmiş hissiyatı oluştu bizde ve ailelerimizde. O yüzden çok mutluyum. Uluslararası medya planlamasında çözüm ortağınız Thinking Merit sunar. Ben Gözde Karagünaydın. Çorlu'da doğdum, asker kızıyım. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerini gezdim. İstanbul Teknik Üniversitesi ile üniversite hayatım başladı. Uçak mühendisliği okudum. Uçak mühendisi olarak mezun oldum. Oradan da ODTÜ'ye geçiş yaptım. Yine aynı alanda yüksek lisansımı yaptım. TAİ'ye girmek istiyordum, yani kafamda sadece TAİ vardı. ODTÜ'de yüksek lisansa başladıktan yaklaşık 6 ay sonra da TAİ'de çalışmaya başladım. Yüksek lisans yaparken hep bir doktora da yapabilirim diye bir düşüncem vardı. Amerika'ya gitmek istiyordum ama erkek arkadaşım, şu anki eşim, daha yakın bir yere gidelim, Almanya olabilir vesaire. Kafama Almanya'yı o soktu. Ama önce Almanya'ya ben gittim. Yani isteyen oydu, ilk giden ben oldum. 2014 yılında istifa edip Almanya'ya staja geldim. Stajdan sonra da aynı yerde çalışmaya başladım. Sonra Steinbeis diye başka bir gruba geçtim. Steinbeis'da da yine 2-2,5 sene kadar çalıştım. Sonra Mercedes'e geçtim. İnovasyon yönetimi alanında finans IT departmanında çalışmaya başladım. Ve yaklaşık 8 senedir de Mercedes'teyim. Almanya'ya geldiğimde Almanya ile ilgili aslında çok az bir bilgim vardı. Türk komünitesiyle ilgili bu işçi göçüyle gelen profil ya da sonradan gelen profil hiçbir fikrim yoktu. Çok hızlı derneklere girdim. Yani Türk komünitesini tanımak amacım da vardı. Biraz kültürü özlemeye başlamak da vardı. Türk-Alman Forumu bunlardan birisi. Benim için çok kıymetli bir dernekti. Çünkü hem sonradan gelenleri hem işçi göçüyle gelen ailelerin çocuklarıyla tanışma fırsatı buldum. Orada hem Türk kültürünü nasıl algıladıklarıyla, nasıl yaşattıklarıyla tanışma fırsatım oldu. Hem de yeni gelenlerle ilk defa böyle bir komüniteleştiğimiz bir alandı. Onun yanında Türk halk oyunları yapmaya başladım. Türkiye'de hip hop yapmışlığım, başka danslar yapmışlığım var ama Türk halk oyunu yapmamıştım. Karadeniz oyunlarını ne kadar sevdiğimi anladığım güzel yıllardı. İşçi göçüyle gelen Türk aileler ve onların devamı niteliğindeki jenerasyonlarla yeni gelen Türkler arasında pek bir etkileşim yok açıkçası. Bu Türk-Alman Forumu gibi derneklerde buluşabiliyoruz elbette. İşte iftar akşamları oluyor, sosyal kültürel etkinlikler oluyor. Fakat orada kalıyor. Ortak bir zeminde buluşmaları çok kolay değil. Sadece Türk kültürü diye, yani çok böyle üst seviye diyebileceğim bir ortak paydaları var. O dönem geldiğimde benim en büyük ihtiyacım aslında kendi network'ümü kurmak üzerineydi. Yani birçok arkadaşımızın ihtiyacı aslında buydu. Yani bizim gibi sonradan gelenler neredeler? İTÜ ve ODTÜ üzerinden aslında doğru kitleye ulaşmaya başlamıştım. Fakat onlar da birbirinden habersizdi. O vesileyle biz birkaç arkadaş şeyin kararını verdik. O zaman biz bir komünite kuralım. Hem İTÜ'lüler hem ODTÜ'lüler, Boğaziçi'liler, artık ne kadar Türkiye'den gelen grup varsa bunları bir yerde buluşturalım. Günün sonunda ben bir asker kızıyım, bir subay kızıyım. Dolayısıyla bir cumhuriyet kızıyım. Türkiye'den ayrılırken hani bu dönemki kadar duygusal bir dönemde değildik o zaman. 2014'te ben çıktım. Ama ne olursa olsun hep ülkeme geri verme heyecanı ve bilinciyle, isteğiyle çıktım. Ne zaman döneceğim belli değildi ama mutlaka bir şeyler yapacaktım. İşte o dönem ilk adım attığım Doktor Emir Öngüner arkadaşımla birlikte Cumhuriyete dair neler yapabiliriz hep düşünüyorduk. Tabii ekip büyüdükçe yepyeni fikirler de gelmeye başladı. O kıvılcımlar, yani Atatürk'ün kıymetli sözü, ona ait olduğunu düşündüğümüz söz. O dönemin öğrencilerini yurt dışına gönderirken işte sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, alevler olarak dönmelisiniz sözü bir şekilde kullanmamız, değerlendirmemiz, akıllara kazımamız gerektiğini biliyorduk. Ne yaparız, ne ederiz derken bunu bir çalışma grubuna döndürelim. Adını Cumhuriyet'in aydınlanma öncüleri koyduğumuz bir çalışma grubuna döndürelim ve o dönem bu alanda ne kadar iş yapılmışsa, ne kadar öğrenci gönderilmişse, döndüklerinde ne kadar değer yaratmışlarsa bunları bir arşivleyelim istedik. Ve şu an yaklaşık 800 öğrenciye ait elimizde belgeler, dokümanlar, işte diplomalar, özel mektuplar falan var. Çok güzel bir arşivimiz var.
Dünyaya açılmalıyız. Sadece Türkiye'den gelen kitleye odaklanmalıyız. Çok büyük bir kitle var. Dediğimiz dönemlerde evet o zaman dernekleşmeye gidelim ama adımızda mutlaka Kıvılcım'ı yaşatalım dediğimiz bir dönemdi. ODTÜ'den de gelme tarafımız olduğu için bir dünya ODTÜ'lü çok kullanılan bir tabirdir ve biz çok severiz, çok sahipleniriz. Bir arkadaşımız o dönem şey dedi, yani neden bunu biz de sahiplenmiyoruz? O da ODTÜ'lü bir arkadaşımızdı. Çok samimi olsun, içten olsun, Cumhuriyete de dokunsun istediğimiz için en sonunda Bir Dünya Kıvılcım adında derneğimizi kurduk. 2023'ün aralığında kurduk. Kitap çalışmasını yayınladıktan sonra çok fazla mesaj aldık. İşte benim de dedem Kıvılcım'mış, benim de işte ailemde şu dönem yurt dışına gitmiş bir Kıvılcım var. Biz böyle yüzlerce mesaj aldık. Sadece mesaj da almadık bu arada. Diplomalarını, fotoğraflarını, yani arşivimizi besleyecek çok fazla içerik de aldık. Hem ailesinde Kıvılcım olanlar, onları çok heyecanlandırdı. Hem de bir şekilde tarih çalışmalarında yer almak isteyen öğrenciler dahil olmak istiyor. Hem Türkiye'den hem yurt dışından. O dönem yurt dışına gönderilmiş olan öğrencilerden birisi Nusret Gökdoğan. Gökbilimi çalışması için gönderilmiş ve döndüğünde de çeşitli kurum kuruluşlarda gökbilimi anlamında çok ciddi adımlar atmış. Babasının başta karşı çıkması fakat hocalarının desteklemesiyle ve işte Atatürk'ün de o dönemin gençlerini göndermek istemesini babasına ikna etmesiyle falan çok önemli bir adım atıyor Nusret hocamız. Döner dönmez de gökbilimi merkezlerinde çalışabilmek için başvurularda bulunuyor. Başta redler alıyor çok ilginç bir şekilde, aslında atanmasının net ve kesin olmasına rağmen. Fakat o direniyor, başka kurumlara geçiyor ve çeşitli dekanlıklar yapıyor. Farklı üniversitelerde o alanda bölümler açılmasını sağlıyor. Bu bir tane bizim için çok değerli Kıvılcım, bir kadın. Bunun gibi birçoğu var. Olimpiyatlara katılmış olanlar var. Bambaşka alanlarda işte yer bilimcilerimiz var. Önemli söyleşiler yaptık bu Kıvılcımların yakınlarıyla. Bunu biz bir kitaba dönüştürdük ve bunların hepsine yer vermeye çalıştık kitapta. Yani Nusret Hanım'la başlayan bu, yani benim için heyecanlı olan şey aslında birçok Kıvılcım'la devam ediyor. Derneğin ilgi çekici olmasının birçok sebebi var ama bizce en önemli sebebi bir kere Cumhuriyete sahip çıkıyor olması. Cumhuriyet'in o ilk yıllarının değerlerine sahip çıkıyor olması. Başta çok korkmuştuk. Acaba yeterli ilgiyi görür mü görmez mi? Çünkü bizim duyduğumuz hassasiyeti her yurt dışına çıkan genç ya da kariyer sahibi duymayabilir diye düşündük. Ama tam tersiyle karşılaştık. Aslında herkes bir şekilde Cumhuriyet'le çok bağlı. Bir yerinden çok fazla seviyor. Bir şekilde çok duymak, dokunmak istiyor. İnsanların ihtiyaç duyduğu, belki de son yıllarda özellikle ihtiyaç duyduğu Cumhuriyet'in yarattığı değerler, Cumhuriyet'le elde ettiğimiz değerler, bunlara dokunmak insanların ilgisini çok çekti diye düşünüyorum. Ben bu çalışmalara başlarken annem, babam çok sivil toplum kuruluşu geçmiş olan kişiler değil. Dolayısıyla kızım acaba boş işlerle mi uğraşıyor? Yani otomatik olarak böyle bir düşünce oluşuyor. Bu çok güzel bir yere gidiyor. Yani bu kadar gencin olduğunu, bu kadar insanların Türkiye'yi sevdiğini, düşündüğünü, ya kimse göremiyor bunları, hissedemiyorlar. Çünkü herkes şöyle bakıyor, yurt dışına çıkılıyorsa demek ki kaçıyor bu insanlar, gidiyorlar yani. Ve nasıl geri verebileceklerinin modellerini de bilmiyor bizim annelerimiz, babalarımız. Bunları konuştukça, işte biz dijital yayınlar yaptıkça, oralarda bu işbirliklerinden bahsettikçe, işte zirvemizde bu işbirliklerinden bahsettikçe bence değeri gördüler. Hani bizim annemiz, babalarımız da gördü diye düşünüyorum. Bu böyle büyüyerek artacak, gerçekten bir aleve dönüşecekmiş hissiyatı oluştu bizde ve ailelerimizde. O yüzden çok mutluyum. Biz kurulmadan önce ve derneği kurduktan sonra 2 tane anket çalışması yaptık. Ankette biz şunu gözlemlemek istedik. Birincisi, insanlar neden yurt dışına çıktılar? Kaç yıl önce çıktılar? Çıktıklarında aradıklarını bulabildiler mi? Yani bir uzmanlık arıyorlarsa elde edebildiler mi? Kariyerlerinde düzgün ilerleyebildiler mi? Bir de uyum anlamında yaşadıkları ülkelerde gerçekten memnunlar mı? Kimse geri dönmek zorunda değil. Tersine beyin göçünü aktif olarak desteklemek istemiyoruz diye bangır bangır bağırmıştık. Biz insanlar yurt dışındayken de Türkiye'de nasıl değer yaratırlar? Bunun köprülerini kuralım. Bunun modellerini birlikte geliştirelim derdindeydik. Zaten halihazırda burs programlarını destekleyenler ve çeşitli kuruluşlar üzerinden mentorluk verenler var. Yine bunu yazmışlar. Yani ben daha çok burs verip öğrenci okutmak istiyorum. Daha fazla öğrenciye mentorluk vermek istiyorum diyen ciddi bir kesim var. Bunların hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz. İşte burs programları, mentorluk programları, hepsi üzerine çalışıyoruz. Uzmanlara, yani Türkiye'de yetişip çıkan insanlara bir görünme mecrası yarattık. Biz 2 ayda bir, 3 ayda bir düzenli sezonlar, yani etkinlik serileri gerçekleştiriyoruz. Her birinde 35 kadar uzmanı buluyoruz dünyadan. İşte Perşembe akşamları panellerimiz oluyor. Bu insanlar hem kendilerini görünür kılmış oluyorlar. Evet, ben de varım ve Japonya'dayım, atıyorum uzay alanında şu konuda çalışıyorum gibi. Hem de
Türkiye'den, yurt dışından bu alanda çalışan gençler, öğrenciler ya da benzer profildeki kişiler bu kişilere dokunabilmiş, ulaşabilmiş oluyorlar. Çoğunluğunun mühendis olduğu ama yavaş yavaş da sanat, işte sosyal bilimler, tarih alanlarından da yeni katılımcılarımızın, gönüllülerimizin olduğu bir ağdan bahsedebilirim. Benzer yerden gelen, sosyokültürel geçmişten gelen, Türkiye'de yetişmiş kişiler birbirlerine ulaşma şansı yakaladılar bizim sayemizde. Umarım da bu ilgi artarak büyür. Çünkü biz şu an 850 kişilik bir gönüllü ağına sahibiz. Ama hedeflediğimiz kitle 150 bin, 200 bin civarında bir kitle. Yani çok ciddi bir profil var aslında. Benim kapım her zaman açık. Ben Türkiye'ye dönmek istiyorum. Sadece emeklilik için değil bu. Daha erken de dönebileceğimi düşünüyorum. Ama dönmesem de o kadar sık Türkiye'ye gidip geliyorum ki hem bir Dünya Kıvılcım için hem İTÜ Teknokent ile yaptığımız birlikte çalışmalar için. Dolayısıyla kendimi yurt dışında yaşıyormuş gibi hissetmiyorum. Çok fazla Türkiye'deyim, çok fazla İstanbul'dayım, çok da keyif alıyorum bundan. Dolayısıyla yapabileceklerimin sayısını arttırmak istiyorum. Ve bir Dünya Kıvılcım da yapabileceklerinin sayısını arttırmak istiyor. Birçok arkadaşımız benzer kanalları, köprüleri kuruyorlar. Biz daha sık Türkiye'de olacağız, daha sık işler yapacağız. Daha çok insan bunu yapacak. Yani biz aslında Türkiye'de de var olacağız.